Evde yaş pasta yapmak gözünüzü korkutuyor olabilir ama pandispanya yapmadan güzel bir kekle harika bir yaş pasta yapmaya ne dersiniz? Hem de 4 katlı. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce kekimizi hazırlayalım. Bunun için karıştırma kabına 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Üzerine 4 adet yumurtayı da ekliyorum. Yumurta ve şekeri köpürene kadar güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şeker güzelce köpürdü. Bu kadarı yeterli. Şimdi içerisine 1 su bardağı sütü ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı kakao. 2 su bardağı hafif tepeleme un. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim, çay bardağı 100 milim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Hepsini güzelce çırpıyorum. Mikserin en düşük ayarında bu işlemi yapalım. İstiyorsanız çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Bütün malzemeler güzelce dağılsın. İstiyorsanız en düşük ayarında güzelce karışana kadar da çırpmanız yeterli olacaktır. Hemen toparlıyorum. Kıvamı da bu şekilde olacak. Bir tane dikdörtgen borcam kullanacağız bunun için. Tabana bir tane yağlı kağıt koyuyorum ve hazırladığımız kek karışımını içerisine ilave ediyorum. Güzelce de köşelerini her yerine eşit olacak şekilde yayıyorum. Bir iki kere de tezgaha vuralım, hava kabarcığı kalmasın. Güzelce de sallıyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fansız ayarda pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Kekimiz fırında pişerken kremamızı hazırlayalım. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 litre sütü üzerine ilave ediyorum. 5 su bardağı süt oluyor. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını açıyorum. Bu şekilde kıvam alana kadar karıştırıyorum. Yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Hafif tıkırdayana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Kremamız tıkırdamaya başladı mı ocağın altını kapatıyoruz. Güzelce de bir karıştırıyorum. İçerisine 1 paket vanilya ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağını da içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Tereyağı eriyene kadar. Kremamız hazır. Kıvamı bu şekilde olacak. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde güzelce soğuyana kadar bırakıyorum. Şimdi kekimizi kontrol edelim. Kekimiz fırında güzelce pişti. Kürdan kontrolünden geçirdikten sonra kekimi fırından alıyorum. Kekim hazır. Bu şekilde güzelce soğuyana kadar bırakıyorum. Soğuduktan sonra hemen kekimi ters çevirip alttaki yağlı kağıdı alıyorum. Bu yağlı kağıdı kullanmasaydım daha iyi olacakmış. Biraz fazla yapıştı. Bir dahaki sefere bunu kullanmayacağım. Hemen yağlı kağıdı alıyorum. Ve kekimizi kesmeye geçiyoruz. İstiyorsanız sadece 2 katlı yapabilirsiniz. Köşeleri alacağız. Kekimiz daha düz görünsün diye. Pastamız böyle düz görünsün. Köşeleri yamuk yumuk olmasın diye. İlk önce köşeleri alıyoruz. Eğer istiyorsanız tek katlı yapın. İstiyorsanız da 4 katlı yapın. Ben 4 katlı yapacağım pastamı. İlk önce köşelerini alıyorum. Bu arada bu köşeleri ziyan etmeyeceğiz. Bunları başka tatlıda kullanacağız. Üste biraz fazla şişen bölümü de hafif üzerinden geçerek kesip alıyorum. İşte bu kadar. Hepsini toparladım. Şimdi kekimizi tam eşit olacak şekilde
Ortadan ikiye kesiyorum. Düşünün cetvelle ölçtüm artık. Eşit olsun diye, çünkü üst üste koyacağımız için mutlaka eşit olmasına dikkat edelim. Tam ortadan kesiyorum. İşte bu kadar. Şimdi kekimizi ortadan kesme zamanı. Bunun için ip kullanacağım. İstiyorsanız bıçakla da kesebilirsiniz. İple işimiz çok kolay oluyor. İpi hafif elime sarıyorum ve yavaş yavaş kekimi tam ortadan kesiyorum. Hemen size göstermek istiyorum. İşte bu kadar, çok güzel oldu. Diğer parçayı da kesiyorum ve o sırada da krem şantimizi de hazırlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı süt kullanacağım. 1,5 paket toz krem şanti kullanacağım. Paketin içinde biliyorsanız 2 poşet var, 3 tane kullanacağız. 1,5 su bardağı sütle de güzelce çırpıyorum krem şanti kıvam alana kadar. Krem şantimiz hazır. Şimdi krem şantinin yarısını alıyorum. Diğer yarısını da dolaba kaldıracağım. O güzelce soğusun. Yarısını niye ayırdım? Çünkü içerisine gıda boyası koyacağım. İçerisine koyu bir pembe olacak şekilde bir gıda boyası yerleştiriyorum. Aslında gül kurusu da diyebiliriz bu rengi. Aslında gül kurusu istemedim. Şimdi yalan olmasın, ben kırmızı olsun istedim. Ama bayağı koydum boyayı, karıştırdım olmadı, ama çok güzel bir rengi oldu bu arada. Onu da dinlenmesi için dolaba alıyorum ve son olarak üzerindeki çikolata sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir paket sıvı kremayı ocağa aldım. Hafif kaynamaya başladım, ocağın altını kapatıyorum ve içerisine 80 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum. Çikolata eriyene kadar da güzelce karıştırıyorum. Önce gördüğünüz gibi bütün hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra hepsini birleştireceğiz. En üstteki çikolata sosumuz da hazır. Bunu da güzelce soğumaya bırakıyorum. O sırada da hemen kremamızın yanına gidelim. Güzelce soğudu. İçerisine bir paket toz krem şantiyi alıyorum ve güzelce çırpıyorum. Neredeyse 2-3 dakika boyunca bu şekilde çırpıyorum. Krem şanti güzelce içerisine dağılsın, o istediğim lezzeti versin. Kıvamı çok güzel oldu. Bu kadarı yeterli. Kremamız da hazır. Hemen kıvamı size göstermek istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir kremamız oldu. Şimdi sıra hepsini birleştirmede. Bir tane kekimizden alıyorum. Bir su bardağı sütle sırayla hepsini ıslatacağız. Üzerini güzelce ıslatıyorum. Kremamızı da bir sıkma poşetine koydum ve kekimizin güzelce üzerine koyuyorum. Sıkma poşeti kullanırsanız çok iyi olur bu arada. Kaşıkla yaymak zorunda kalmazsınız. Bu şekilde hem eşit hem de çok hızlı ve pratik oluyor. Kremamız hazır. Hafiften düzlüyorum üzerinde ve üstüne muz dilimleri koyuyorum. İstediğiniz meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Benim oğlum muzu sevdiği için ona muzlu yapıyorum. Genelde de nedense hep Harun'umun doğum günü pastasının videosunu çekiyorum. Aslında kızıma da yaptım, büyük oğluma da yaptım, ama nedense hep Harun'uma denk geliyor doğum günü pastasının videosunu çekmek. Geçen sefer de Harun için çekmiştim, 4 Aralık'tı. Bu sefer de Harun'un için oldu, kurban olurum ona. Ve pastamızın ikinci katını koyduk. Üzerine sütümüzü koyduk ve tekrar kremamızı koyuyoruz. Bu işlemi 3 kat yapacağız sonuncu kata gelene kadar. Her seferinde de muz dilimleri koyuyorum, ama dediğim gibi tamamen size kalmış. En üstteki kekimizin de alt tarafını ıslatıyoruz. Alt tarafını ıslatalım. Bu arada üstünü değil kesinlikle. Alt tarafını ıslatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Pastanın üzerine son dilimini de koyuyorum yavaşça. Köşelerden akan kremamızı da güzelce toparlıyoruz.
Ağır olduğu için bu arada akıyor. Üste doğru olacak şekilde kremamızı geri yerine koyuyoruz. Evet, işte bu kadar. Şimdi üzerine ilk önce beyaz krem şantiyi koyuyorum. Aslında bundan sonrası tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Artık hayal gücünüze kalmış. Birazcık hayal gücümüzü kullanırsak çok güzel şeyler yapacağımızdan eminim. Eğer bu pastayı denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen, bu benim için çok önemli. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz, benden desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Krem şantiyi hepsinin etrafına koydum ve güzelce düzeltiyorum. Elimizden geldiğince nazik davranmaya dikkat ediyorum. Krem şantiyi eşit olacak şekilde yaymaya dikkat ediyorum ki görüntü güzel olsun istiyorum. O yüzden yavaş yavaş acele etmeden krem şantiyi yaydım. Şimdi üzerine çikolata sosunu ekliyorum. Çikolata sosunu bir sıkma poşetine koydum ve yavaş yavaş üzerinden gezdireceğim bütün etrafının. Aşağılara doğru akmasını istiyorum. O yüzden bazı yerlere bol bol koyuyorum. Bazı yerlere biraz koyuyorum. Aşağıya doğru aksın istiyorum. Aşağıya doğru aksın istediğim yerleri yukarıdan bolca koyuyorum ki aşağıya düzgün bir şekilde aksın. Aksayan yerleri de tekrar geçiyorum. Evet, hepsini koyduk. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şimdi sıra en üstüne geldi. En üste hazırladığımız renkli krem şantiyi ekliyorum. Bir sıkma poşetine koydum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ucunu istediğiniz ucu kullanarak üzerini süsleyebilirsiniz. Ben hepsinin üzerini bu şekilde güzelce süslüyorum. Hafiften sıkıp çekmem yetiyor bu arada. Küçük küçük olacak şekilde pastanın bütün üstünü bu şekilde hazırlıyorum. Krem şantimiz bu arada fazlasıyla yetecektir. Fazla sıkmayalım. Küçük küçük sıkarsak krem şantiyi her yerine yetiririz. Evet, son olarak da güzelce doldurdum. Boş kaldığını düşündüğüm yerlerinde üstünden biraz daha geçiyorum. Yaş pastayı istiyorsanız bir gün öncesinden yapın veya bir gün öncesinden hazırlığını yapın, bir gece dolapta dinlendirin. Ben pastamı bir gece dolapta dinlendiriyorum. Bu şekilde bir gece dinlensin, sabahına üzerindeki süsleri yapacağım. Evet, sabah oldu. Pastam bir gece dolapta dinlendi. Bu arada üstünü güzelce kapattım çünkü kuruyacaktır. Daha sonra üzerini güzelce süslüyorum. Artık dediğim gibi dilediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Ben küçük boncuklar kullandım bu arada, şekerleme. Ve yaş pastamız hazır. Çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş döndürmek istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika oldu. Hem pratik hem de lezzetli yaş pasta yapmak işte bu kadar kolay. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.